Yepyeni bir Binance eğitim videosundan herkese selamlar. Kripto Kurdu YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben proje ekibinden Ertuğrul. Bu videoda options piyasaları nedir ve nasıl kullanılır buna bakacağız. Options anlaması ve uygulaması zor bir araç. Bu video sayesinde genel olarak anlayabileceğinizi düşünüyorum. O yüzden kendi riskinizi alarak işlem yapmak istiyorsanız bu videoyu dikkatlice izlemenizi tavsiye ediyorum. Hazırsak options işlemler nedir bununla başlayalım. Öncelikle Binance'e geldim. Hemen üst menüden Derivatives'e giriyorum. Yani türev piyasalarına geçiş yapıyorum. Buradan Options'a tıklıyorum. Evet, Options piyasamız açıldı. Hala Binance'e üye değilseniz aşağıdaki linkten avantajlı bir şekilde Binance'e kayıt olup siz de işlem yapmaya başlayabilirsiniz. Evet, ekranımız bu şekilde. Bilerek İngilizce olarak bıraktım çünkü terimleri İngilizce olarak öğrenmek çok daha faydalı. Ayrıca bu aracı kullanmaya başlamadan önce Futures hesabınızı aktif etmeniz gerekiyor. Bunun için şu an kartlarda çıkan videomuzu izleyebilirsiniz. Hemen Options piyasalarının temel mantığıyla başlayalım. Eğer normal opsiyon piyasalarına aşinaysanız Binance üzerindeki opsiyonlarda alım veya satım hakkını kullanma yani çalıştırma gibi bir seçenek bulunmuyor. O yüzden sadece opsiyonun kontrat fiyatı üzerinden bir kar veya zarar sağlıyoruz. Burada da yine temel olarak futures gibi bir coin'in yukarı veya aşağı yönlü hareketiyle ilgili bir tahminimiz olduğunda işlemler açmamız mantıklı. Yine kaldıraçlı işlemler olduğunu ve bu yüzden riskli olduğunu unutmayın. Örneğin iki çeşit opsiyon türümüz var. Tahminimiz yukarı yönlüyse call, aşağı yönlüyse put opsiyonlarını kullanabiliyoruz. Bazı yönleri benzese de çalışma mantığı futures'tan farklı, birazdan anlayacaksınız. Örneğin Bitcoin'e geçelim. Bitcoin'in 10 gün sonra 35 bin dolar olacağını düşünüyoruz. Şu anki güncel fiyatımız ne kadar? 26.785 dolar olarak görüyoruz. Bu durumda gidip call yani alım hakkı opsiyonu alabiliriz. Call opsiyon içinde belirli bir miktar para ödememiz gerekiyor. Ödenen miktar market hareketleri, opsiyonunu aldığımız coin'in fiyat hareketi, kontrat bitiş süresi gibi parametrelere göre değişiyor. Eğer 35 bin dolar tahminimiz doğru çıkarsa yani yükseliş başlarsa kontratı aldığımız fiyatta yükselmiş oluyor. İlla hedeflediğimiz yere gelmesine gerek yok. Kontratı aldığımız strike fiyatından bu ortada gördüğünüz fiyat, bunlara birazdan daha detaylı bir şekilde değineceğim. Eğer strike fiyatından daha yüksek bir fiyattaysa call opsiyon almamız durumunda buradan bir kar elde ediyoruz. Kontratları süresi bitmeden kapatmamız gerekiyor veya istersek bırakabiliriz. Süresi bittiğinde kendiliğinden kapanıyor. Tam tersi put opsiyonlarında düşüş beklediğimiz zaman kullanıyoruz. Onda da kontrat süresi bitmeden fiyat aşağı doğru hareket ederse kar etmiş oluyoruz. Aslında normalde bu opsiyonları kullanarak ilgili varlık üzerinde önceden belirlediğimiz bir fiyattan yani strike fiyatından alım veya satım hakkına sahip olmamız gerekiyor. Ama Binance'te sadece kontrat üzerinden tahminimiz doğru çıkarsa kar ediyoruz. Aslında bu düşük yatırımla başlamak için de mantıklı bir seçenek. Şimdi gelin bu ekrandaki fiyatlar bize neleri ifade ediyor. Onunla başlayalım, ardından uygulamalı olarak bir tane opsiyon alacağız birlikte. Önce ekrandaki verileri tanıyalım. Ekranın sol tarafında yükseliş beklerken kullandığımız calls adındaki opsiyonları görebiliyoruz. Ve sağ tarafında da tam tersi olarak put opsiyonları yani düşüş beklediğimizde kullandığımız opsiyonlar yer alıyor. Ortada ise strike fiyatı yani aldığımız opsiyonun fiyatını görüyoruz. Hemen üst tarafında da kontratımızın bitiş tarihini 23 Mayıs olarak görebiliyoruz. Hemen yanında da kalan süre 19 saat olarak yer alıyor. Yani 19 saat sonra buradaki kontratlar bitmiş olacak ve bir sonraki günün kontratları 24 Mayıs olarak başlıyor gördüğünüz gibi. Aşağıya doğru indiğimizde bir sürü tarih seçeneği var. Hatta üst taraftan gördüğünüz gibi 2024 Mart ayına bile şimdiden kontrat satın alabiliyoruz. Bu sayede uzun vadeli hedefler içinde opsiyon piyasalarını kullanabiliyoruz. Örneğin 2024'te bildiğiniz gibi Bitcoin halvingi var ve herkes yükseleceğini düşünüyor. Çünkü şu ana kadar öyle oldu. Tabi burada herhangi bir yatırım tavsiyesi yok arkadaşlar. Sadece uzun vadeli beklentiler içinde opsiyonları kullanabileceğimizi belirtmek istedim. Vadeli piyasalarda uzun süre işlem taşımak oldukça zor bir durum. Bu konuda daha avantajlı olduğunu söyleyebilirim. Tabi tahmin üzerine bir işlem yaptığımız için hiçbir garantisi bulunmuyor. Ortadaki strike fiyatımız ise aldığımız opsiyonun hangi fiyattan çalışacağını belirtiyor bize. Örneğin 25 bin dolarlık strike fiyatı olan bir Bitcoin call opsiyonu aldığımızda aslında 25 bin dolardan alım hakkı satın almış oluruz. Ve buradaki süre sonunda yükseliş hedefimiz gerçekleşirse biz buradan bir kar etmiş oluyoruz. Hemen altındaki 25.500 dolarlık strike fiyatı ise
solundakini alırsam yükseliş beklediğim, sağındakini alırsam düşüş beklediğim anlamına geliyor. Bu şekilde fiyatlara göre kontratlarımızı görebiliyoruz. Hemen Ethereum'a geçmek istiyorum. Gördüğünüz gibi BNB ve XRP seçeneklerimiz de bulunuyor. Ethereum'a geldim. Burada gördüğünüz gibi ilk baştaki strike fiyatımız 1650 dolar. Örneğin 1650 strike fiyatına sahip bir tane call opsiyonu aldığımız zaman opsiyon tarihimiz bitmeden önce Ethereum'un fiyatı 1650'den yüksek olursa aldığımız kontratta daha değerli bir hale gelir ve aldığımız alım hakkı kontratını daha yüksek bir fiyattan satabiliriz. Şu an bir tane 1650 call opsiyonun fiyatı gördüğünüz gibi güncel olarak bu eski fiyatını baz alıyoruz. 183 dolardan satılıyormuş. Ama gördüğünüz gibi 1700 strike fiyatlı bir call opsiyonunu almak istediğimizde de 119 dolar ödüyoruz. Burada da gördüğünüz gibi strike fiyatı Ethereum'un şu anki fiyatına yakın veya üstünde oldukça opsiyonun fiyatları da aşağı doğru gidiyor arkadaşlar. Örneğin 1800 strike fiyatlı call opsiyonu almak istediğimizde fiyatımız zaten 1810 dolar olduğu için opsiyon kontrat fiyatımız 19.6 dolar güncel olarak. Tabii ki Ethereum yarın yükselmeye başlarsa bu kontratın kendi fiyatı da 19 dolar olarak kalmayıp daha yüksek bir fiyata çıkacaktır. Çünkü normal opsiyon çalışma mantığına göre biz aslında eğer örneğin buradan 1650 dolarlığı alırsak kontrat bitiş süresi içerisinde bir Ethereum alım hakkına sahip olmamız gerekiyor. Bu sayede ne oluyor? Şu anki fiyatı 1810 dolar ve yarın da yani kontratın bitiş tarihinden önce büyük ihtimalle aşırı volatilite olmazsa yine bu seviyelerde kalacak Ethereum'un fiyatı. Beklenen olası senaryo bu şekilde. O yüzden yarınki Ethereum fiyatından bağımsız bu kontrat sayesinde 1650'den Ethereum alıp yarınki güncel fiyattan satabildiğimizi varsayarsak buradaki 1650 dolardan alım hakkı sağlayan kontrat fiyatının yükselmesi muhtemel olacaktır. Çünkü yarın 1650'den alınan Ethereum'u piyasadan 1800 veya daha fazlasına satabileceğimizi düşünebiliriz bu konuda. Ama Binance'te bu alım hakkı veya satım hakkını gerçekleştiremiyoruz. Yani kontratımızı çalıştıramıyoruz. Sadece bu aradaki kontrat fiyatından kar edebiliyoruz söylediğim gibi. Örneğin bu kontratın fiyatı 183 dolar ve bu bizim premium olarak ödediğimiz bir tutar. Yani 1650 artı 183 yaptığımızda Ethereum fiyatı 1833 doların üzerinde olduğu sürece kar yazmaya başlayacağız. Tabii ki bunun kontrat bitiş süresinden önce gerçekleşmesi gerekiyor. Normalde kontrat fiyatları bu mantıkta yükseliyor veya düşüyor arkadaşlar. Örneğin 1650'den 183 dolar ödeyerek call opsiyonu aldık ama yarın yani kontrat bitiş tarihinde Ethereum fiyatı diyelim ki şu anki fiyatının altına yani 1810 doların altında kalırsa bugün 183 dolar ödediğimiz kontratın fiyatı daha düşük olacaktır. Genel mantık bu şekilde. Kontrat tarihi içerisinde düşeceğini düşünüyorsak da sağdaki put opsiyonlarını satın alarak buradaki strike fiyatı üzerinden satım hakkını almış oluyoruz. Bu durumda kontrat bitiş tarihinden önce Ethereum fiyatı strike fiyatının altında olursa kar ederiz. Hatta gördüğünüz gibi 1650'den satım hakkı sağlayan ilk sıradaki kontratın fiyatı gayet düşük. Daha yüksek fiyattan satım hakkı sağlayanların ise gördüğünüz gibi 2000 dolardan satım hakkı alırsak bunun fiyatı da güncel olarak 219 dolarmış. Aşağıya doğru indiğimizde vade süresine göre kontratların fiyatının değiştiğini de görüyoruz. Örneğin buradaki yani 24 Mayıs'ta bitecek kontratlardan eğer 2000 dolarlık bir satım hakkı yani put opsiyonu alırsak buna şu an 221 dolar ödememiz gerekiyormuş. Tabi yani ne kadar Ethereum'un güncel fiyatı yükselirse buradaki 2000 dolarlık opsiyonun fiyatı da düşecektir. Çünkü artık fiyat yükselmeye başladığı için put opsiyonumuz başarısız bir yönde ilerlemeye devam edecek. O yüzden buradaki opsiyonun fiyatı da düşecektir arkadaşlar. Genel mantık bu şekilde. Haberlere, genel piyasa havasına ve kendi fikirlerinize göre tahmininizi yapıp bu şekilde uzun vadeli opsiyonları değerlendirebilirsiniz. Hemen bir örnekle devam edelim. Öncelikle buraya bakiye atmamız gerekiyor. Hemen sağ taraftaki account kısmını görüyorsunuz. Yanındaki ok butonuna tıklayarak diğer cüzdanlarımdan opsiyon cüzdanıma USDT gönderebiliyorum. Sadece USDT gönderebiliyoruz. Örneğin ben buradan funding hesabımdan belirli bir miktar seçeyim. 50 dolar buraya atalım diyelim. Confirm diyorum. Ve bu şekilde bakiyemi atmış oldum.
artık işlem yapabiliriz. Hemen tablodan bakalım. Yukarıdan Ethereum seçili. Örneğin buradan 26 Mayıs'taki kontratlara gelelim. Tamamen örnek olması açısından gösteriyorum. Ben diyorum ki Ethereum 26 Mayıs'a kadar 1900 doları geçebilir. Şu anki fiyatımız da 1811 dolar. O yüzden ne yapmam lazım? Yükseliş yönlü call opsiyonlarından bir tanesini almam lazım. Örneğin burada 1850 dolardan bir alım hakkı var ve bunun için 16,5 dolar kontrat parası ödemem gerekiyor. Bu kontrat süresi bitmeden önce satabilirim veya süresi bitince otomatik güncel durumuna göre kendiliğinden kapanır. 16 dolara aldığım 1850'den alım hakkı sağlayan kontratın 26 Mayıs'ta Ethereum fiyatı 1900 dolar olursa elimdeki kontratın değeri 16 dolar yerine 50 dolara yakın bir şey olacaktır arkadaşlar. Aslında şöyle bir basit hesap yapabiliriz. Strike fiyatım 1850 ve Ethereum fiyatı 1900 ise aradaki 50 dolarlık fiyat farkı yaklaşık olarak benim kontratımın değeri oluyor. Tabi bu tarihe göre ve piyasanın genel beklentisine göre de değişebilir ama ortalama böyle bir şey söyleyebiliriz. Put opsiyonlarda da mesela 26 Mayıs'a kadar örneğin 1700 dolara düşeceğini düşünüyorsak gidip buradan 1850 dolarlık satım hakkını 54 dolar karşılığında satın alabiliriz ve tahminimiz doğru çıkarsa normalden yüksek bir satım hakkı sağladığı için aradaki karı alabiliriz. Buradan hemen bir call yani yükseliş yönlü alım hakkı satın alalım birlikte. Ben 1900 dolar olur demiştim. Hemen buradan almak istediğim opsiyonun içerisine giriyorum. Buradaki mum grafiğine direkt tıklayabilirsiniz. Call opsiyonu alacaktım. Hemen burada karşımıza bir alım satım sayfası çıkarıyor. Hemen sağ taraftan basit bir şekilde şu an open'dayım. Yani call opsiyonu satın alıyorum arkadaşlar. Limit ve BBO olarak en uygun teklife göre yani marketten satın alma işlemini gerçekleştirebiliyorum. Hemen aşağıdaki amount yani tutar bölümüne kaç tane kontrat almak istediğimi yazacağım. Burada gördüğünüz gibi en fazla 3.89 miktarında bir kontrat alabiliyorum ve bir kontratta bir Ethereum'a eşitmiş. Tabi Binance'te satım veya alım hakkı olmadığı için buna girmiyorum. Ardından buna buy dediğim zaman pozisyonumu almış olacağım. Burada vadeli işlemlerde olduğu gibi pozisyonumuz açıldı ve pozisyon bilgilerini görüyoruz. Kullanılabilirdeki miktarımız yani available 2 tane kontratımız var. Yanındaki ortalama fiyat kontrata ödediğimiz fiyat oluyor. Sağ tarafta da gerçekleşmemiş P&L'imiz yani kar zarar oranımızı eksi 0.80 USDT olarak görebiliyoruz. ROI kısmında da kar zarar oranımızı yüzdelik olarak görebiliyoruz arkadaşlar. Sağ tarafındaki piyasa değeri yani market value kısmında da 2 tane kontratımız olduğu için bunun ortalama piyasadaki değerini gösteriyor. Buradan istersek pozisyonumuzu sağ taraftan close diyerek kapatabiliyoruz. Şu an gördüğünüz gibi alım yaptığımız 2 tane kontrat yer alıyor. Bunun örneğin bir tanesini birlikte kapatalım. Sell diyorum. Direkt buradan kapatmış oluyorum. Şu an gördüğünüz gibi available kısmım 1'e indi. İsterseniz buradan close diyerek direkt pozisyonunuzu da kapatabilirsiniz veya sağ taraftaki fiyat ve miktar yerini kendiniz manuel olarak doldurarak istediğiniz fiyattan istediğiniz miktarda opsiyonunuzu satabilirsiniz. Bu futures'daki emir girme işlemine benziyor arkadaşlar. Örneğin ben diyorum ki 20 dolardan bir tanesini satmak istiyorum. İsterseniz buradan yüzdelik olarak da ayarlayabilirsiniz. Buraya girdikten sonra örneğin 20.02 dolara geldiğinde buradaki bir tane kontratım satılacak. Hemen close diyorum. Bu da gördüğünüz gibi open orders yani açık ve tamamlanmayı bekleyen işlemler anlamına geliyor. Buradaki işlem fiyatımız 20.02'ye geldiğinde kapanmış olacak ve karla satmış olacağız arkadaşlar. Burada kontratımızla ilgili genel bilgileri de görebiliyoruz. Örneğin üst tarafta kontratın bitmesine kalan süreyi 3 gün 18 saat olarak görebiliyoruz. Diğer burada indeks fiyatlarını, şu andaki kontratın güncel fiyatını ve strike fiyatımızı da görüntüleyebiliyoruz. Evet, genel olarak işlem açma ve kapatma da bu şekildeydi. Futures ile farklarına bakacak olursak opsiyonlarda önden bir ödeme yapmamız gerekirken Futures tarafında sadece komisyon ödeyerek işlem açıp devamında da funding fee'yi ödeyerek işlemimizi devam ettirebiliyoruz. Ayrıca opsiyonlarda sadece kontrata ödediğimiz parayı riske atarken
Futures'ta tüm bakiyemizi kaybetme riskimiz var. Bir diğer farklılık da zaman aşımı. Opsiyonlarda kontratların süresi var ve fiyatı süreye göre değişiyor. Fakat Futures'ta süre gibi bir kavram bulunmuyor. İstediğimiz zaman karı veya zararı realize edebiliyoruz. Son olarak da opsiyonların en yaygın kullanımı olan hedgelemeyi anlatmak istiyorum. Öncelikle hedgelemek kar etmek için değil, elinizdeki zararı dengelemek için kullanabileceğiniz bir yöntem. Mesela spotta 1500 dolar maliyetli bir Ethereum'unuz var diyelim. Bunun tam tersi 1200 dolar satım haklı put opsiyonu alırsak Ethereum 1000 dolara düştüğünde zararımız 500 dolar yerine 300 dolar artı kontrata ödediğimiz prim tutarı kadar olacaktır. Bu şekilde zararımızı da azaltabiliriz. Eğer Ethereum yükselirse bu opsiyonu kullanmayıp sadece prim ücretini de zarar olarak yazıp devam edebiliriz. Ama Binance'te tam olarak bir hedge yapmaktan da bahsedemiyoruz. Söylediğim sebeplerden dolayı. Size son olarak da opsiyonlarla alakalı detaylı bilgi alabileceğiniz bir sayfayı göstermek istiyorum. Yine bu sayfanın linkini de videonun açıklamalar kısmında bulabileceksiniz. Burada gördüğünüz gibi sağ tarafta call ve put opsiyonlarının oranları yer alıyor arkadaşlar. Şu anda güncel olarak call opsiyonları yani yükseliş bekleyen opsiyonları miktarı daha fazlaymış ve 24 saatlik hacimlerine baktığımız zaman da burada da mesela put opsiyonlarının sayısı çok daha yüksek arkadaşlar. Burada daha fazla bir hacim döndüğünü söyleyebiliriz. Burada da aşağıda put ve call opsiyonlarının grafiksel olarak değerlerini görebiliyoruz. Burada bir sürü data var. Bunları teker teker inceleyerek hangi opsiyonların daha baskın olduğu gibi bilgileri edinebilirsiniz. Buradan coinlerimizi de değiştirebiliyoruz. Buradaki sayfadan yararlanarak kendiniz de bir analiz yapabilirsiniz. Genel olarak videomuz bu şekildeydi. Opsiyonlar gerçekten anlaması ve uygulaması zor piyasalar. O yüzden bu videoyu gerekirse tekrar izleyin. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkürler. Kanalımıza abone olup beğeni bırakarak bize destek olabilirsiniz. Diğer videolarda görüşünceye dek hoşça kalın.